Bazen bir insanın hayatını değiştiren şey, yıllarca aradığı bir cevap değil. Hiç karşılaşmaması gereken bir nesnedir. Çünkü bazı eşyalar sadece geçmişi saklamaz. Aynı zamanda içinde taşıdığı sırlarla geleceği de şekillendirir. İskoçya'nın sislerle kaplı eski kasabalarından biri olan Inverness'te, yıllardır terk edilmiş bir malikanenin çatı katında bulunan siyah kapaklı bir defter. Kimsenin açıklayamadığı olayların başlangıcı olacaktı. Defterin üzerinde ne bir isim vardı ne de onu kimin yazdığına dair herhangi bir işaret bulunuyordu. Fakat onu bulan kişi, sayfaları çevirdikçe kendi hayatının bilinmeyen bölümlerini okumaya başladığını fark edecekti. Daha korkutucu olan ise, defterde yazan bazı olayların henüz yaşanmamış olmasıydı. 52 yaşındaki tarih araştırmacısı Adrian Whitmore, hayatı boyunca kaybolmuş belgelerin ve unutulmuş hikayelerin peşinden gitmişti. İnsanların değer vermediği eski mektuplar, yıkılmış binaların altında kalan belgeler ve kimsenin hatırlamadığı geçmiş hikayeler onun için büyük bir hazineydi. Adrian, özellikle 1900'lü yılların başında ortadan kaybolan insanların hikayelerini araştırıyordu. Ona göre her kayıp insanın ardında mutlaka bir iz, her sessizliğin içinde mutlaka anlatılmamış bir gerçek vardı. Fakat yıllar boyunca yaptığı araştırmaların hiçbirinde karşılaştığı hiçbir şey, Inverness'in dışında bulunan eski Blackthorn malikanesinde bulacağı defter kadar gizemli olmayacaktı. Blackthorn malikanesi, kasaba halkının yıllardır yaklaşmadığı bir yerdi. Taş duvarları yosunlarla kaplanmış, kırık pencereleri rüzgarın uğultusunu içeri taşıyan ve bahçesi tamamen yabani otlarla çevrilmiş bu yapı, geçmişte zengin bir aileye aitmiş. Fakat yıllar önce malikanenin sahibi olan Edward Blackthorn ve ailesi bir gece ansızın ortadan kaybolmuş, geride sadece boş odalar ve cevaplanmamış sorular bırakmıştı. Kasabadaki yaşlı insanlar, o geceden sonra malikaneden garip sesler geldiğini anlatır. Ancak hiç kimse yıllardır kapısından içeri girmeye cesaret edemezdi. Adrian ise söylentilerden etkilenmeyen biriydi. Onun için gerçekler, insanların korkularından daha önemliydi. Eski bir harita üzerinde yaptığı araştırmalar sonucunda Blackthorn ailesine ait bazı kayıp belgelerin hala malikanede olabileceğini düşünmüş ve tek başına oraya gitmeye karar vermişti. Yanına sadece eski bir kamera, birkaç araştırma defteri ve küçük bir el feneri almıştı. Fakat kapının paslanmış kilidini açıp içeri girdiği anda, buranın sadece terk edilmiş bir bina olmadığını hissetmeye başladı. Malikanenin içi beklediğinden çok daha soğuktu. Dışarıda hava açık olmasına rağmen koridorlarda ağır bir nem ve eski tahta kokusu vardı. Duvarlarda asılı duran tabloların üzeri tozla kaplanmış, bazı çerçeveler zaman içinde yere düşmüştü. Adrian yavaş adımlarla ilerlerken ayaklarının altında ezilen tahta parçalarının sesi boş koridorlarda yankılanıyordu. Sanki bina, yıllardır ilk kez birinin içine girmesinden rahatsız olmuş gibiydi. Üst kata çıktığında eski bir çalışma odası buldu. Odanın kapısı diğerlerinden farklıydı. Üzerinde hala sağlam duran metal bir kilit vardı ve kapının kenarlarında garip çizikler bulunuyordu. Adrian cebinden çıkardığı küçük aletlerle kilidi açmayı başardı ve kapıyı yavaşça itti. İçeride büyük bir masa, duvar boyunca uzanan kitaplıklar ve üzeri beyaz bir örtüyle kapatılmış eski eşyalar vardı. Ancak odanın en dikkat çekici şeyi, masanın tam ortasında duran siyah kapaklı defterdi. Adrian önce bunun sıradan bir günlük olduğunu düşündü. Fakat defteri eline aldığı anda tuhaf bir his hissetti. Sanki yıllardır kimsenin dokunmadığı bu nesne onu bekliyordu. Defterin kapağı soğuktu ve üzerinde hiçbir yazı yoktu. İlk sayfayı açtığında ise karşısına sadece tek bir cümle çıktı. Bunu bulan kişi, artık hikayenin bir parçasıdır. Adrian birkaç saniye boyunca sayfaya baktı. Sonra kendi kendine gülümsedi ve bunun muhtemelen eski sahibinin bıraktığı dramatik bir not olduğunu düşündü. Fakat ikinci sayfaya geçtiğinde yüzündeki ifade tamamen değişti. Çünkü sayfada kendi adı yazıyordu. Adrian Whitmore, 14 Ekim günü Blackthorn malikanesine gelecek ve bu defteri bulacak. Adrian'ın eli istemsizce titremeye başladı. Defteri kapatıp tekrar açtı. Yazının hala orada olduğundan emin olmak istiyordu. Belki de gözleri onu yanıltıyordu. Belki de eski bir isim benzerliğiydi. Fakat sayfanın altında yazan tarih, onun bugün geldiği günle aynıydı.
Adrian odanın içinde sessizce dururken dışarıdan güçlü bir rüzgar sesi geldi. Pencerelerden biri aniden açıldı ve soğuk hava odaya doldu. Adrian hemen pencereye yöneldi ve kapatmaya çalıştı. Fakat pencereyi kapattığı anda camda kendi yansımasının yanında başka bir silüet gördü. Arkasında biri duruyordu. Adrian hızla döndü. Fakat oda tamamen boştu. Adrian birkaç saniye boyunca hareket edemedi. Odanın içinde yalnız olduğunu biliyordu. Fakat defterin yazdığı cümle zihninde sürekli tekrar ediyordu. Arkanda duran kişiyi görmediğine emin misin? Bu basit bir soru gibi görünse de, Adrian'ın yıllardır geliştirdiği mantıklı düşünme biçimini sarsmaya yetmişti. Çünkü karşısında duran şey bir insanın el yazısı değildi, sadece eski bir not da değildi. Defter, onun bulunduğu anı biliyor, onun yaptığı hareketleri takip ediyor ve en korkutucu şekilde onun düşüncelerine cevap veriyordu. Adrian yavaşça masaya yaklaştı ve defteri tekrar eline aldı. Sayfaları dikkatlice inceledi, belki gizli bir mekanizma, belki de önceden hazırlanmış bir oyun bulabilirdi. Ancak sayfalarda hiçbir düzenek veya açıklık yoktu. Eski kağıtların üzerinde sadece soluk mürekkep izleri vardı. Defterin bazı sayfaları boş görünüyordu. Fakat Adrian birkaç saniye baktığında boş sayfalarda çok hafif çizgiler fark etti. Sanki yazılar ortaya çıkmak için doğru zamanı bekliyordu. Tam o sırada koridorun sonundan bir ses geldi. Yavaş ve ağır adımlar. Adrian başını kaldırdı. Ses, odanın dışından geliyordu. Eski tahtaların her basışta çıkardığı gıcırtı. Boş malikanede yankılanıyor ve yaklaşan kişinin gerçekten orada olduğunu hissettiriyordu. Adrian el fenerini kapıya çevirdi. Birkaç saniye bekledi. Adımlar yaklaştı, sonra bir anda kesildi. "Kim var orada?" diye seslendi. Cevap gelmedi. Adrian kapıya doğru yürüdü. Mantığı ona bunun muhtemelen rüzgar, eski binanın hareket eden parçaları veya dışarıdan gelen bir ses olduğunu söylüyordu. Fakat içindeki başka bir ses, burada yalnız olmadığını fısıldıyordu. Kapıyı açtığında koridor tamamen boştu. Sadece karşı duvardaki eski aynanın önünde duran karanlık bir gölge vardı. Adrian birkaç adım geri çekildi. Gölge hareket etmiyordu. Aynaya baktığında ise odanın yansımasında kendisini görüyordu. Fakat arkasındaki koridor olması gereken yerde bulanık ve karanlık bir şekil vardı. Adrian hızla arkasını döndü. Hiç kimse yoktu. Tekrar aynaya baktığında gölgede kaybolmuştu. O anda defterin kapağı kendi kendine açıldı. Adrian masaya geri döndü. Sayfada yeni bir yazı vardı. "İlk gördüğün şey her zaman gerçek değildir." Adrian bu kez korkudan çok merak hissetti. Hayatı boyunca gizemli olayları araştırmıştı. Ancak ilk kez araştırdığı şeyin kendisi olduğunu fark ediyordu. Defter sadece geçmişi anlatmıyordu. Onu yönlendiriyordu. Sayfaları çevirmeye başladı. İlk birkaç sayfada Blackthorn ailesi hakkında bilgiler vardı. Edward Blackthorn, eşi Eleanor ve kızları Clara'nın hayatlarından bahsediliyordu. Fakat yazılanlar resmi kayıtlarda bulunan bilgilerden çok farklıydı. Deftere göre aile, malikaneden kaçmamıştı. Onlar bir sırrı saklamak için kendilerini dünyadan gizlemişlerdi. Adrian okumaya devam ettikçe daha garip ayrıntılar ortaya çıktı. Edward Blackthorn, yıllarca eski el yazmaları toplamış ve özellikle insanların gelecekle ilgili gördüğü rüyaları kaydetmeye çalışmıştı. Ona göre bazı insanlar zamanın akışını diğerlerinden farklı algılayabiliyordu. Bazı kişiler olacak olayları önceden hissedebiliyor. Bazıları ise geçmişte yaşanan olayların izlerini görebiliyordu. Edward, bu yeteneğin bir hastalık değil, İnsan zihninin henüz keşfedilmemiş bir yönü olduğuna inanıyordu. Fakat araştırmaları ilerledikçe Edward korkutucu bir gerçekle karşılaşmıştı. Bazı insanların gördüğü gelecek değiştirilemiyordu. Çünkü onlar geleceği görmüyorlardı. Onlar sadece daha önce yaşanmış bir olayın tekrarını izliyorlardı. Adrian bu cümleyi okuduğunda durdu. Daha önce yaşanmış bir olayın tekrarı. Bu düşünce ona anlamsız gelmişti. Eğer gelecek zaten yaşanmışsa, insanların seçimleri gerçekten kendilerine mi aitti? Yoksa herkes farkında olmadan daha önce yazılmış bir hikayeyi mi yaşıyordu? Defterin sonraki sayfasında Edward'ın kendi el yazısıyla yazılmış bir not vardı. Eğer bu defteri biri bulursa, bilmelidir ki bu sadece bir kayıt değildir. Bu defter olayları yazmaz, olayları hatırlar. Adrian'ın yüzündeki ifade değişti. Defter olayları yazmıyordu, hatırlıyordu. Bu düşünce, bütün araştırmalarından daha korkutucuydu.
Çünkü eğer defter gerçekten yaşananları hatırlıyorsa, Adrian'ın adının neden daha önce yazıldığını açıklayamıyordu. Bir sonraki sayfaya geçti ve orada kendi hayatından bir bölüm gördü. Çocukluğunda yaşadığı bir olayı. 12 yaşındayken babasının kaybolduğu günü. Adrian yıllardır bu olayı kimseye anlatmamıştı. Babası Thomas Whitmore, bir araştırma gezisi sırasında ortadan kaybolmuş ve geride hiçbir iz bırakmamıştı. Polis dosyayı yıllar önce kapatmış, ailesi ise bu kaybı kabullenmek zorunda kalmıştı. Adrian büyüdüğünde babasının izinden gitmiş ve kaybolan insanların hikayelerini araştırmaya başlamıştı. Fakat defterde yazanlar, şimdiye kadar kimsenin bilmediği bir ayrıntıyı içeriyordu. Thomas Whitmore, Blackthorn malikanesine geldiğinde gerçeği öğrendi. Fakat öğrendiği şey, geri dönmesine izin vermeyecek kadar büyüktü. Adrian'ın nefesi kesildi. Babası buraya gelmişti. Yıllar önce. Aynı odaya, aynı masanın başına, aynı deftere dokunmuştu. Adrian defteri kapatmak istedi, fakat elleri hareket etmedi. Sanki parmakları kapağa dokunduğu anda ağırlaşmıştı. Birkaç saniye sonra defterde yeni bir yazı belirdi. Baban seni buraya getirmek istemedi. Adrian gözlerini kısıp yazıya baktı. Altında bir cümle daha oluştu. Çünkü onun yaptığı hatayı senin de yapacağını biliyordu. O anda odanın kapısı sert bir şekilde kapandı. Adrian irkilerek kapıya yöneldi ve açmaya çalıştı. Kapı açılmıyordu. Eski tahta kapının arkasında hiçbir kilit olmamasına rağmen sanki dışarıdan tutuluyordu. "Beni burada tutamazsın," diye bağırdı. Cevap gelmedi. Sonra odanın içinde başka bir ses duyuldu. Yaşlı bir adamın sesi. "Bunu yıllar önce ben de söyledim." Adrian yavaşça arkasını döndü. Odanın köşesinde bir adam duruyordu. 70 yaşlarında görünüyordu. Üzerinde eski tarz bir ceket vardı ve yüzünde yılların yorgunluğu vardı. Fakat Adrian onu tanıyordu. Fotoğraflardan, çocukluğundan beri gördüğü eski aile albümlerinden. "Baba," adam sessizce ona baktı. Adrian'ın yıllardır beklediği, hayalini kurduğu ve artık imkansız olduğuna inandığı kişi karşısındaydı. Thomas Whitmore. Fakat Adrian'ın fark etmediği bir şey vardı. Babası ona bakarken hiç yaşlanmamış gibiydi. Ve odadaki defter yeni bir cümle yazmaya başlamıştı. "Bazı kayıplar bulunmaz. Bazı kayıplar geri döner." Sadece masa üzerinde duran defterin sayfası değişmişti. Yeni bir cümle yazılmıştı. "Arkanda duran kişiyi görmediğine emin misin?" Thomas Whitmore birkaç saniye boyunca hiçbir şey söylemeden oğluna baktı. Adrian ise karşısındaki kişinin gerçekten babası olduğuna inanmak ile bunun bir yanılsama olabileceğini düşünmek arasında sıkışıp kalmıştı. Yıllar boyunca zihninde defalarca canlandırdığı o an, şimdi beklemediği bir yerde ve hiç beklemediği şekilde karşısına çıkmıştı. Babasını bulmayı hayal etmişti. Ancak hiçbir zaman böyle bir karşılaşmanın mümkün olabileceğine inanmamıştı. Çünkü insan bazen en çok istediği şey gerçekleştiğinde bile ona inanmakta zorlanırdı. "Sen, gerçekten sensin," dedi Adrian, sesi titreyerek. "Bunca yıl neredeydin?" Thomas'ın yüzünde derin bir hüzün belirdi. Yavaşça masaya doğru yürüdü ve defterin yanına baktı. Sanki yıllardır görmediği eski bir dostuyla karşılaşmış gibiydi. Elini deftere uzattı fakat dokunmadan geri çekti. "Bu defter seni bulacağını biliyordu," dedi. Adrian kaşlarını çattı. "Bunu nasıl söyleyebilirsin? Bu imkansız. Sen nasıl hala buradasın? Neden eve dönmedin? Annemi neden yalnız bıraktın? Beni neden bıraktın?" Sorular arka arkaya dökülüyordu. Yıllarca içinde biriken öfke, kırgınlık ve özlem aynı anda ortaya çıkmıştı. Thomas ise tüm bu sözleri sessizce dinledi. Onun yüzünde savunma yapmak isteyen bir insanın ifadesi yoktu. Sadece büyük bir pişmanlık vardı. "Çünkü dönseydim, seni de bu hikayenin içine çekmiş olacaktım," dedi. Adrian birkaç adım yaklaştı. "Ben zaten yıllardır bu hikayenin içindeydim. Sen gittikten sonra bütün hayatımı seni aramaya adadım. İnsanların kayboluşlarını araştırdım, eski belgeleri inceledim, cevaplar bulmaya çalıştım. Bunu neden yaptığımı biliyor musun? Çünkü bir gün seni bulabileceğime inandım." Thomas gözlerini yere indirdi. "Biliyorum." "Biliyordun mu?" "Evet." Adrian'ın yüzündeki şaşkınlık daha da arttı. "Beni mi izledin?" Thomas cevap vermeden önce uzun süre düşündü. "Hayır, seni izleyemedim. Sadece seni hatırladım." Bu söz Adrian'ın anlam veremediği bir cevap olmuştu. Ancak defterin sayfaları yeniden hareket etti. Eski kağıtlar kendi kendine çevrildi ve yeni bir bölüm açıldı.
Adrian deftere baktı. Sayfada babasının yazısı vardı. Zaman, insanların düşündüğü gibi düz bir yol değildir. Bazı kapılar açıldığında geçmiş, gelecek ve şimdi birbirine karışır. İnsanlar kaybettiklerini ararken bazen aslında kayboldukları yere geri dönerler. Adrian yavaşça sayfaya dokundu. "Bunu sen mi yazdın?" Thomas başını salladı. "Evet." "Ne zaman?" Thomas cevap vermedi. Bu sessizlik Adrian'ın içini daha fazla rahatsız etti. "Ne zaman yazdın?" Thomas ona baktı. "Henüz yazmadım." Odanın içindeki hava bir anda ağırlaştı. Adrian bu cevabı anlamaya çalıştı. "Ne demek henüz yazmadın?" Thomas pencereye doğru yürüdü. Dışarıdaki sis, malikanenin bahçesini tamamen kaplamıştı. Siyah ağaçların arasında hiçbir şey görünmüyordu. "Bu defter sadece geçmişi göstermiyor, Adrian. Olasılıkları da gösteriyor. Ama bunun bir bedeli var." Tırnak işareti. "Ne bedeli?" Thomas yavaşça döndü. "Defter bir şeyi gösterdiğinde, onu değiştirmek için bir seçim yapman gerekir. Fakat her seçim başka bir şeyi kaybettirir." Adrian'ın zihni karmaşık düşüncelerle doluydu. "Sen burada kaldın çünkü bir şeyi değiştirmeye çalıştın." Thomas başını eğdi. "Evet." "Ne?" Thomas birkaç saniye sustu. "Senin ölümünü." Adrian'ın yüzündeki ifade dondu. Oda sessizliğe gömüldü. Defterin sayfaları yavaşça çevrildi. Adrian kendi adının yazılı olduğu yeni bir sayfa gördü. Adrian Whitmore, Blackthorn malikanesinde gerçeği öğrendiği gece. Babasının başladığı döngüyü tamamlayacak. Adrian hızla sayfayı kapattı. "Bu doğru değil." Thomas ona baktı. "Ben de ilk gördüğümde böyle söyledim." "Ne gördün?" Thomas'ın gözleri uzaklara daldı. "Senin buraya geldiğini gördüm. Tıpkı benim geldiğim gibi. Defteri bulduğunu gördüm. Tıpkı benim bulduğum gibi. Sonra aynı soruyu sordun. Aynı öfkeyle konuştun. Ve sonunda aynı kararı vermek zorunda kaldın." Adrian'ın sesi alçaldı. "Hangi karar?" Thomas cevap vermekte zorlandı. "Kalıp kalmayacağına karar vereceksin." Adrian geri çekildi. "Beni kandırıyorsun." "Keşke öyle olsaydı." Tam o anda odanın duvarındaki eski saat çalışmaya başladı. Yıllardır durmuş olan saat, birdenbire tik-tak sesleri çıkarmaya başlamıştı. Adrian saate baktı. Akrep ve yelkovan hareket etmiyordu. Sadece saniye kolu dönüyordu. Fakat normal şekilde değil. Geriye doğru. Her tik sesiyle geçmişe gidiyordu. Thomas fısıldadı. "Başlıyor." Adrian saate bakarken odanın içindeki eşyalar değişmeye başladı. Tozlu masa temizlendi, kırılmış sandalyeler eski haline döndü, duvarlardaki çatlaklar kayboldu. Sanki yıllar bir anda geri sarılıyordu. Bir anda Adrian kendisini aynı odada ama başka bir zamanda buldu. Malikanenin eski ve canlı olduğu bir dönemde. Koridordan insanların konuşma sesleri geliyordu. Ve kapı açıldı. İçeri genç bir adam girdi. Adrian onu hemen tanıdı. Fotoğraflardan. Genç Thomas Whitmore. Yıllar önceki haliyle. Genç Thomas masaya yaklaştı ve siyah kapaklı defteri aldı. Adrian nefesini tuttu. Çünkü artık babasının hikayesini dışarıdan izlemiyordu. İçindeydi. Defterin ilk sayfası açıldı. Genç Thomas okumaya başladı. Bunu bulan kişi, artık hikayenin bir parçasıdır. Adrian'ın yüzü soldu. Aynı cümle, aynı başlangıç, aynı kader. Fakat bu kez bir fark vardı. Genç Thomas defteri açtıktan sonra sayfada sadece kendi adı yazmadı. Adrian'ın adı da yazıldı. Yıllar önce, daha doğmadan önce. Adrian geri çekildi. "Bu mümkün değil." Thomas'ın sesi arkasından geldi. "İşte benim yıllarca sakladığım gerçek bu." Adrian yavaşça babasına döndü. "Benim doğacağımı biliyor muydun?" Thomas'ın gözleri doldu. "Hayır." Bir süre sustu. Defter biliyordu. O anda Adrian, hayatı boyunca aradığı cevabın aslında hiçbir zaman kaybolmadığını anladı. Cevap hep oradaydı. Sadece onu bulacak kişinin gelmesini bekliyordu. Fakat defterin son sayfası açılmaya başlamıştı. Ve üzerinde tek bir cümle yazıyordu. "Baban seni buraya getirmedi. Sen zaten buraya aittin." Adrian, defterin son sayfasında beliren cümlelere bakarken içinde garip bir sakinlik hissetti. Saatler önce bu malikaneye geldiğinde tek amacı babasının kayboluşunun ardındaki gerçeği bulmaktı. Geçmişin içinde kaybolmuş bir adamın izini sürmeye gelmişti. Fakat şimdi karşısında duran gerçek, aradığı cevaptan çok daha büyüktü. Babasını bulmuştu, ancak daha önemlisi kendisini bulmuştu. Defterin son sayfasında kelimeler yavaşça oluşmaya devam etti. İnsan bazen hayatının anlamını geçmişte arar.
Fakat gerçek cevap, vereceği son karardadır. Adrian sayfaya dokundu. Artık defter ona geleceği göstermiyordu. Çünkü ilk kez geleceği kendisi yazacaktı. Edward Blackthorne sessizce onu izliyordu. Clara ise birkaç adım geride durmuş, Adrian'ın vereceği kararı bekliyordu. "Bunca yıl," dedi Adrian, sesi sakin ama kararlı bir şekilde. "Herkes bu defterden korkmuş. Onu bir lanet olarak görmüş. Ama aslında sorun defter değilmiş." Edward başını hafifçe eğdi. "Devam et." Adrian deftere baktı. "Sorun, insanların kendi seçimlerinden korkmasıymış." Bu sözlerin ardından odadaki ağır hava biraz hafifledi. Sanki malikanenin duvarları bile bu cevabı bekliyordu. Thomas'ın sesi Adrian'ın zihninde yankılandı. "Bazı gerçekler insanı özgür bırakmaz. Bazı gerçekler insanın kim olduğunu yok eder." Ama Adrian artık bunu farklı anlıyordu. Gerçek onu yok etmemişti. Aksine, yıllardır taşıdığı bütün soruların altında kim olduğunu ortaya çıkarmıştı. Adrian defteri kapattı. Edward ona şaşkınlıkla baktı. "Ne yapıyorsun?" Adrian derin bir nefes aldı. "Bu hikayeyi burada bitiriyorum." Edward'ın yüzündeki ifade değişti. "Bunu yapamazsın." Adrian ona baktı. "Neden?" "Çünkü bu defter yıllardır insanları buraya getirdi. Herkes bir cevap aradı. Herkes geçmişi değiştirmek istedi." Adrian hafifçe gülümsedi. "Belki de herkes yanlış şeyi aradı." Edward sustu. Adrian devam etti. "Geçmiş değişmez. Kaybettiklerimizi geri getiremeyiz. Yaşananları silemeyiz. Ama yaşananların bizi nasıl biri yapacağını seçebiliriz." Defterin kapağı hafifçe titredi. Sonra ilk kez kendi kendine kapanmadı. Adrian onu elleriyle kapattı. O anda malikanenin içindeki bütün saatler aynı anda çalışmaya başladı. Yıllardır durmuş olan zaman yeniden hareket etti. Koridorlardaki soğuk hava dağıldı. Duvarlardaki çatlaklardan içeri sabah ışığı sızmaya başladı. Clara gözlerini kapattı. Yüzünde ilk kez huzurlu bir ifade vardı. "Bitti mi?" diye sordu Adrian. Kız yavaşça başını salladı. "Hayır." Adrian şaşırdı. "Hayır mı?" Clara gülümsedi. "Başladı." Bu sözlerin ardından Clara'nın görüntüsü yavaşça solmaya başladı. Adrian ona doğru bir adım attı. "Bekle." Kız ona baktı. "Beni unutma." Adrian başını salladı. "Seni unutmayacağım." Clara'nın son sözleri odada yankılandı. Bizi hatırlayan biri olduğu sürece, hiçbir hikaye gerçekten kaybolmaz. Ve sonra yok oldu. Adrian uzun süre sessizce durdu. Artık odada sadece o, Edward ve siyah kapaklı defter vardı. Edward pencereye doğru baktı. "Şimdi ne yapacaksın?" Adrian dışarıdaki sisin yavaşça dağılışını izledi. "Bilmiyorum." Bu cevap yıllar sonra söylediği en dürüst cevaptı. Çünkü ilk kez her şeyi bilmek zorunda olmadığını anlamıştı. Bazen insanın hayatındaki en büyük özgürlük, bütün cevaplara sahip olmak değil. Bazı sorularla yaşamayı öğrenmekti. Adrian malikaneden çıktığında güneş çoktan yükselmişti. Kasaba halkı yıllardır kimsenin girmediği Blackthorne malikanesinden çıkan adamı görünce şaşkınlıkla baktı. Herkes ona aynı soruyu sordu. "İçeride ne buldun?" Adrian her seferinde aynı cevabı verdi. "Bir defter." Fakat kimse onun asıl ne bulduğunu bilmiyordu. Çünkü bazı şeyler anlatılmazdı. Bazı gerçekler sadece onları yaşayan insanların içinde kalırdı. Aylar sonra Adrian eski araştırmalarına geri döndü. Ancak artık kaybolan insanları sadece bulmak için değil, onların ardında kalan hikayeleri anlamak için araştırıyordu. Eski belgeler yayınladı. Unutulmuş olayları gün yüzüne çıkardı ve insanların geçmişleriyle yüzleşmesine yardımcı oldu. Blackthorne malikanesi ise yıllar sonra restore edildi. Fakat çalışma odasında bulunan tek bir eşya hiçbir zaman ortaya çıkmadı. Siyah kapaklı defter. Çünkü Adrian onu yanında götürmüştü. Ama asla açmadı. Yıllar boyunca defter kapalı kaldı. Ta ki bir gece, Adrian artık yaşlanmış ve hayatının son dönemlerine yaklaşmışken, masasında duran defter kendi kendine açılana kadar. Adrian yavaşça sandalyeden kalktı. Defterin son sayfasına baktı. Yıllardır boş duran sayfada tek bir cümle vardı. "Her hikayenin bir sonu vardır." Adrian gülümsedi. Çünkü artık bu cümlenin devamını biliyordu. Altına yeni kelimeler yazılmaya başladı. Fakat bazı hikayeler, anlatılmayı bekleyen başka hayatlarda yeniden başlar. Adrian kalemi eline aldı. Ve ilk kez korkmadan yazmaya başladı. Çünkü artık biliyordu. Defter insanları seçmiyordu. Defter sadece hazır olanların hikayesini bekliyordu.
Ve bazı insanlar, hayatları boyunca bir cevap aradıklarını düşünürken aslında tek bir şeyi arıyorlardı. Kendi hikayelerinin ilk sayfasını.